Bir insan 70 yıl yaşarsa sonsuz azap adil olur mu? Cehennem ebedi mi yoksa bir gün sönecek mi? Kur'an bu konuda ne diyor? Ve asıl soru şu: sonsuzluk süreyle mi ölçülür, yönelişle mi? Bu mesele asırlardır tartışılıyor. Bazıları diyor ki Allah sonsuz merhamet sahibi ise cehennem nasıl sonsuz olur? Bazıları da diyor ki azap geçicidir, sonunda herkes kurtulur. Peki Kur'an ne diyor? En açık ayetlerden biri: şüphesiz ki Allah kafirleri ve zulmedenleri bağışlayacak ve onları bir yola hidayet edecek değildir. Onları ileteceği tek yol içinde ebedi kalacakları cehennem yoludur ve bu Allah'a kolaydır. Bir diğer ayet ise onlar orada ebedi kalacaklardır. Ebeden kelimesi Arapçada süreklilik ifade eder. Klasik dilciler ve müfessirler bu kelimeyi sonsuzluk anlamında almıştır. Bazı çağdaş yorumcular şunu söyler: ebed çok uzun süre demektir. Ama problem şu: Kur'an aynı kelimeyi cennet için de kullanır. Orada ebedi kalacaklardır. Eğer cehennem için uzun süre diyorsak aynı kelime cennet için de geçerli. Bu durumda cennet de mi geçici olacak? Metin bütünlüğü buna izin vermez. Bazıları şu ayeti delil getirir: Rabbin dilediğini yapandır. Derler ki Allah isterse cehennemi sona erdirir. Evet, Allah her şeye kadirdir. Ama mesele kudret değil, vaattir. Allah vaadini bozmaz. Söylediği hükmü iptal etmez. Kur'an'da inkarcılar için ebedilik açıkça bildirilmişse Allah vazgeçer demek ilahi vaadin değişebileceğini ima eder. Bu ise Kur'an'ın kendi iç tutarlılığına ters düşer. Evet, Allah'ın rahmeti geniştir. Ama rahmetin tecelli ettiği alan tekliftir. Yani uyarı gönderilmesi rahmettir. Peygamber gönderilmesi rahmettir. Tövbe kapısının açık olması rahmettir. Rahmet teklif aşamasındadır. Hesap aşamasında adalet tecelli eder. Rahmet geniştir diye hüküm ortadan kalkmaz. En çok sorulan soru şu: ortalama 70 yıllık bir ömre karşılık sonsuz azap adil mi? Burada süreye bakıyoruz ama Kur'an yönelişe bakıyor. Bir insan düşün, diyor ki eğer sonsuza kadar yaşarsam yine Allah'ı inkar ederdim. Bu bir niyet yönüdür. Cehennem ebedi ise sebebi süre değil, kalbin sabitlenmiş yönüdür. Kur'an inkarı bir hata olarak değil, ısrarlı bir bilinç tercihi olarak anlatır. İnsan bir fiil işlemez sadece, bir kimlik inşa eder. Bir kişi dünyada sürekli hakikati reddeder, zulmü savunur. İnkarı ideoloji haline getirirse bu sadece bir davranış değildir. Kişiliğin parçası olur. Ölüm o kimliği sıfırlamaz. Cehennem o kimliğin ebedi karşılığıdır. Bir insan düşün, yıllarca insanlara işkence yapmış. Hiç pişmanlık duymamış. Güç benim demiş. Mahkemede yakalandığında bile şunu söylüyor: yine olsa yine yaparım. İşte mesele burada. Eğer kişi gerçekten değişmiyorsa süre bitse bile yön değişmez. Cehennemin ebediliği değişmeyen bilinç içindir. Kur'an cehennemde kalış için iki kategori anlatır: mümin ama günahkar, inançta inkar üzere olan. Ehli sünnet inancına göre günahkar mümin cehennemde ebedi kalmaz. Küfür üzere ölen için ebedilik vardır. Bu ayrım önemlidir. Şimdi en hassas yer şurasıdır. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bu rahmet tövbe kapısında, hayat boyunca fırsatta, uyarıda, vicdanda, peygamber gönderilmesinde, kitap indirilmesinde, akıl verilmesinde görülür. Rahmet teklif aşamasındadır. Adalet sonuç aşamasındadır. Sonsuzluk sürenin uzaması değildir. Sonsuzluk sonu olmayan bir yönelmedir. Bir insan sonsuza kadar Allah'a yönelirse cennet, sonsuzca ona karşı konumlanırsa cehennem olur. Bu bir matematik değil.
bir ontolojik tercihtir. İslam tarihinde bazı alimler cehennemin bir gün sona erebileceğini tartışmıştır. Ancak çoğunluk ayetin zahirine dayanarak ebedilik görüşünü benimsemiştir. Ana akım akaid metinleri cehennemin inkarcılar için ebedi olduğunu kabul eder. Sonunda herkes kurtulur görüşü ise bazı tasavvufi ve felsefi çevrelerde görülür. Ama problem şu, Kur'an bazı gruplar için açık şekilde onlar orada ebedi kalacaklardır diyor. Eğer sonunda herkes çıkacaksa bu ifadeler mecaz olur. Oysa Kur'an burada mecaz dili kullanmaz, açık hüküm verir. Akaid metinlerinde de bu yüzden ebedilik kabul edilmiştir. Cehennem ebedi mi? Kur'an'ın açık ifadelerine göre inkar üzere ölen kişi için evet. Ama mesele korku değil, mesele şudur. İnsan dünyada hangi yönü seçerse o yönün ebedi sonucuna gider. Asıl soru şu, bugün kalbin yönü neye sabitleniyor? Çünkü ebediyet bugün verdiğin kararla başlar. Ama bir soru daha var. Madem azap ebedi, peki nimet neden ebedi? Şimdi adalet dengesi için şu soruyu da sormak gerekir. Cehennem ebedi ise cennet neden ebedi? Kur'an cennet için de aynı kelimeyi kullanır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Cennet bir ödül değil sadece. Cennet bir yönün karşılığıdır. İman nedir? Allah'a yönelmek, sonsuz olana yönelmek. Sonsuz olana yönelen bir kalbin karşılığı geçici olamaz. Bir insan düşün. Kalbi sürekli Allah'a yönelmiş, eğer sonsuza kadar yaşasa yine onu seçecek. Bu yön değişmezse karşılığı da değişmez. Burada süre hesabı yapılmaz, yön hesabı yapılır. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir. Cehennem adaletin tecellisidir, cennet ise rahmetin tecellisidir. Rahmet gazabı geçmiştir. Bu yüzden cennetin ebediliği şaşırtıcı değildir. Asıl soru şu olabilir. Sonsuz merhamet varken sonsuz mükafat niye olmaz? Bir öğrenci düşün. Öğretmenine güvenmiş, çalışmış, emek vermiş. Sınavı kazanıyor, ödülün 10 dakika sürecek dense adil olur mu? İman bir ömürlük tercihten çok bir yön tercihidir. Yön sonsuza sabitlenmişse karşılığı da sonsuz olur. Cennet ve cehennem süre meselesi değildir. Kalbin sabitlenme meselesidir. Bir yön Allah'a sabitlenir, bir yön ise ona karşı sabitlenir. İşte ebediyet o sabitlenmenin sonucudur.